Atatürk'ü böyle tanıtmışlar. Maya Cultura. Osmanlı Cemiyeti adına Meksika'ya gelen saat kulesi hediyesi. Çünkü ben Atatürk'ü çok seviyorum. Bugün sizlere Meksika'daki Atatürk heykelini göstereceğim ve Meksika'daki Türk izlerini tanıtacağım. Atatürk! Çok boyu. Bu Atatürk çok boyu. Çok boyu. Heykel 3.2 kilometre. Gördüğünüz gibi heykelin etrafında ay ve yıldızımız var. 2003 yılında yapılmış bu heykel buraya. Modern Türkiye'nin kurucusu yazmışlar. Soldado, asker demek, libertador, kurtarıcı demek, devlet adamı ve reformcu yani yenilikçi. Atatürk'ü böyle tanıtmışlar. Ve abi heykel burada yazılmış. Ergün Pelit'in Büyükelçiliği döneminde Sayın Refik Baydur'un başkanlığındaki Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun değerli katkılarıyla Meksika şehrine hediye edilmiştir 2002 yılında. Sanırım her 5 yılda bir restore ediyorlar. 2016 yılında yapmışlar ve 2021 yılında son restore, yani birkaç ay öncesinde sanırsam. Çok güzel olmuş. Çiçek de bırakmışlar buraya. Sağ olsunlar. Kurumuş biraz ama olsun. Bu arada burada yazmıyor ama heykelin yapımı 2000 yılında tamamlanmış ve Sait Rüstem isimli bir Azerbaycanlı abimiz heykeli yapmış. Ve bu caddenin adı Reform Caddesi. Yakınlarda elçilikler var. Şu arkamda görmüş olduğunuz İran elçiliği, Türk elçiliği de buradan 3 kilometre uzakta. Ancak ana cadde burası olduğu için buraya yapmışlar. Ve çok ses var çünkü arabalar geçip duruyor sürekli. Burası çok sesli olduğu için hadi bir sakin bir yere gidelim, orada konuşalım. Burası da Türk konsolosluğu, bak gördünüz. Türk bayrağı, Türk Cumhuriyeti Büyükelçi. Yani konsolosluk demişim ya, özür dilerim. Meksika şehrinde olduğumuz için, başkentte olduğumuz için elçilikler başkentte oluyor. Konsolosluklar farklı şehirlerde oluyor burası. Hola. Hola, buenas. ¿Van a realizar algún trámite? No, está abierta ahora. Ahora está abierta o fechada. Cerrada. Cerrada, ¿por qué cerrada? Citas. Citas. Por el portal, por internet. Ah, sí. Gracias. Rezervasyonla çalışıyormuş. Öyle elini kolunu sallayarak giremiyormuşsun. O yüzden gidelim. Konsolosluk da burası. Görmüş oldunuz. Evet. Ama şimdi kapalı. Anıtın etrafı çok sesli olduğu için sessiz bir yere geçelim dedik. Buraya geldik. Sizlere elçiliği de gösterdim. Gördüğünüz gibi elçilikler çalışıyor. Restorasyonu bu yıl yapmışlar, daha birkaç ay öncesinde. Sağ olsunlar. Evet, bildiğiniz gibi konumuz Meksika'daki Türklük, yani Türkler, Türk kültürü, Türk şeyleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Türkiye'den doğup gelen veya Türk pasaportuyla burada yaşayanların nüfusu 500 kişi. Ancak şöyle bir şey var. Osmanlı zamanından göç eden, Osmanlı pasaport taşıyan Türkler de var. Onları saymıyorum. Hatta bunlara dahil Lübnanlılar da var. Lübnanlılar Osmanlı pasaportuyla Meksika'ya yerleşiyor ve biz Türk'üz demiyor aslında. Osmanlı oldukları için Türk olarak sayılıyorlar. Mesela aynı şey Brezilya'da da vardı. Arap restoranı açıyorlar. Lübnanlılar ve insanlar onlara Turco diyor. Yani Turco burada İspanyolca, Portekizce Türk demek. Onları Türk olarak anıyorlar. O yüzden bir karmaşa var. Fakat burada bahsettiğim 500 kişi gerçek has Türk. Her ülkede Atatürk anıtı kesinlikle oluyor. Sağ olsunlar elçilikler bu konuda bayağı iyi. Tek elçilik değil, buralarda yaşayan insanlar da hani buradaki anıtın yaptırılmasında mesela bir grubun gelip hani biz buraya anıt yaptırmak istiyoruz deyip elçilikle birlikte çalışmasını düşünün. Böyle bir hikayesi var. Güzel bir şey. Görmek Türklüğü, Türklere ait tarihi, kültürü buralarda görmek çok güzel bir şey. O yüzden mutluyuz. Size de gösterdiğim için daha mutluyum. Meksika'ya bir gün gelirseniz Türk anıtını ziyaret etmeyi unutmayın. Bir diğer konu da Lübnanlılar demiştim. Oradan Osmanlı'ya geçeyim. Osmanlılardan kalan bir de saat kulesi var. Sokala Meydanı'na yakın bir yerde. Osmanlı Saat Kulesi. Şimdi gidelim, onu da sizlere göstereyim, hikayesini anlatayım. Orada görüşmek üzere. Hadi. Ve şimdi sizlere Osmanlı'dan kalan bir eseri göstereceğim. Osmanlı zamanında Meksika'nın 100. yılı, yani İspanya'dan kurtuluşunun 100. yılı şerefine Osmanlı 1910 yılının Eylül ayında bir hediye gönderiyor Meksika'ya. Osmanlı Cemiyeti adına Meksika'ya gelen Saat Kulesi hediyesi. Saati görüyorsunuz. Burada da 2010 yılında, yani 100 yılı şerefine, ardından bir 200 yıl sonrasında kurtuluşunun tekrardan bir restorasyon işlemi yapmışlar. Lübnanlılarla birlikte yazıyor zaten Türkiye, bir de Lübnana yazmışlar.
Yani Lübnanlılar ve Türkler adına bir restorasyon. Burada elçiliğin bayağı şeyi geçmiş duyduğuma göre. Sağ olsunlar korumuşlar. Türkiye adına. Heyon buradaki taco yani kebap dönerin Evet. Türklerden gelmediğini öne sürüyor. Ben bilmiyorum, kararsızım. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Burada da takoyu gördünüz abi, kebap şeklinde asıyorlar. Sadece ekmeği yani dürümü biraz daha küçük ve içine bazen ananas falan koyuyorlar. Acı sosları farklı. Bunun dışında tamamen kebap tarzı yani et, tavuk, et karışık her şeyden oluyor. Evet, her şey aynı ama Meksiko taco daha acı. Türkiye kebaptan daha acı. Sadece sos farklı ama her bütün aynı. Ben çok seviyorum. Aynen, burada o yüzden yemek konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Bayağı Türk yemeklerini andırıyor yani, hatta pirinçli falan bile bizim pilav gibi. Evet. O yüzden taco favorim zaten. Sokakta çok rahat bir şekilde her yerde bulabiliyorsunuz taco ve restoranda yiyeceğinizden çok çok daha lezzetli yani bir sokak yemeği taco. Çok iyi. Bayağı iyi. Evet. Sokak taco, restoran tacodan daha çok daha iyi. İyi o zaman hadi gidip taco yiyelim. Meksika'yı biliyorsunuz, taco ile meşhur. Abimiz de Meksika'nın en ünlü takocusu. Wow. Bak yukarıda ananas var. Ananasını kesiyor. Abiler de gaza geldi. Gracias. Gracias. Gelmişken ilk takomuzu da gömüyoruz. Taco bildiğiniz gibi biraz döner kıvamında, ancak taco. daha lezzetli bulanlar var. With lemon. Obrigada. Yes. Salsa. Salsa Mexican style. Sí. Salsa verde, salsa rojo. Es la roja y verde. Oh, roja y verde. It's not spicy. It's very delicious. It's complement to taco. Oh, sí. Yes. Enjoy. Gracias. Me gusta salsa mucho. Mexican Yes, salsa mucho. yes. Limon da sıkıyorlar ve şu acılı sosları var bak. Bayağı iyi. Güzel mi? Bizim dönerle aynı fakat acılı ve daha lezzetli. Abi şu an Meksika'nın en meşhur parkındayız. Çapultepe Parkı ve şu an arkamda görmüş olduğunuz kale Çapultepe Kalesi. Geçmişte İspanya burayı başkanlık kalesi olarak kullanıyordu. Ancak İspanya sömürgesinden kurtulunca Meksika, ardından Amerika Meksika'ya saldırınca bu kaleyi askeri üste çevirdiler. Bu gördüğünüz Maya kültürü. Yukarı çıkıp oradan sallanacaklar şimdi, iplerle dönecekler. Bayağı garip bir şeyler olacak. İzleyelim. Maya cultura. Maya sí. Gracias. ¿Qué nombre? Este. Totonaca. Tonaca. Buenas Tonaca. tardes, una colaboración. Nasıl bir şey ya? Maya kültürüymüş bu. Salına salıya iniyorlar böyle salına salına aşağı. Yağmur için. Bu bir Maya kültürü. Yağmur yağsın diye insanlar böyle salıyormuş kendini. Sallanıyormuş. Tanrılarına dua ediyorlarmış bu şekilde. Mayalılar. Şu an tabii turizme dönmüş. Don't feel tired. They feel tired. Some of people face became so red because they hang so long time opposite side. Yeah. Wow. Çok iyiydi be. Gördüğünüz gibi Maya kültürü ve gün boyunca böyle dönüyorlar burada. Turizm için tabii.
Önceden yağmur duası için bunu yapıyorlarmış. Abi şu an dünyanın en ünlü 5. müzesindeyiz ve sembolü bu. 27 ton ağırlığında bir heykel, taş. Anıt yani. Mayalılardan, Azteklilerden kalma. Somebody hit them. Abi şu an gördükleriniz Mayalılardan kalan, Azteklerden kalan kemikler, kıyafetler, elbiseler. 1500 yıllarından önce. Geçmişte bu tarz ağları da bir şeyler taşımak için kullanıyorlarmış. Taş, su, bebeklerini falan. Örmüşler baksana. Buna Türkana diyorlar. Belki de ilk Türk falan olabilir. Türkana yazmışlar. They say 70 million years ago. So old. Baksana hareket ettikçe insanların kemikleri de değişiyor. Nasıl? Yüz şekilleri, kemik yapıları. Abi normalde buraya Asyalıların geldiğini söylüyorlar. Alaska'yı yani Rusya ile Amerika'nın birleştiği yerden Asyalıların geçip buralara gelip zaman içerisinde Maya kültürünü, Aztek kültürünü oluşturduğunu söylüyorlar. Bu tabii bir teori, kanıtlanmış bir şey değil ama olabilir, niye olmasın. Hatta aynı insanlar Moğolistan'dan Avrupa'ya da göçtüler. Belki de biz Türkiye'de kaldık. Ters tarafı da onun Çin, oradan Rusya, oradan Amerika, oradan buralara kadar geldiler. Bak bu da bir çeşit bizim yurta gibi değil mi? Çadır, yurta. You must start to live in the America until when there's a mammoth. Bak mamut kemiklerini de burada bulmuşlar. Getirmişler müzeye. Aynı şekilde burada da var dişi. Bu tarz şeylerde işte teknolojileri su koymak için, yiyecek koymak için kullanıyorlar belki. Pirinç. Sarımsak dövme araçları var belki. Ekmek falan yapıyorlar yani. Bir şeyler ezip. Demin Amerika kültürünü gördük. İnsanların Amerika'ya nasıl geldiğini, insanların nasıl oluştuğunu, maymundan nasıl geldiğini gördük. Evrimi gördük. Şimdi de Amerika'daki uygarlıkları gösteriyorlar bize. Teotihuacan diye bir uygarlıkla başlıyoruz. Taştan tabletleri de var. Şu büyük ihtimal alfabeleri. Burada da heykeller var. Yani figürler var böyle. Kendilerini falan çizmişler. Abi görüyorsunuz kayaları mağaraların içinden koparıp getirmişler. Bunlar hep binlerce yıl öncenin çizimleri. O dönem böyle ufak tefek heykeller de yapıyorlarmış. Kendi tiplemeleri yani. Buradan anlayabilirsiniz neye benzediklerini. Asyalılar geldikten sonra yavaş yavaş gelişip yeni uygarlıklara dönüşüyorlar. Buraya taşımışlar ha bak. O uygarlığın kemikleri, yaşadığı yer, evleri böyleymiş. Kullandığı malzemeler, her şey burada. Ha, bu Teotihuacan uygarlığının neyi derler? Düzeni yani. Böyle yaşıyorlarmış bu şekilde. Piramitleri var. Ufak tefek evleri de var çevrelerinde. Zaten bir sonraki videoda da bu tapınağı ziyarete gideceğiz. Size daha detaylı anlatacağım. Bak o dönemki Kızılderili tiplemeleri. Küçük heykeller. Bunlara Meksikalı diyorlar. Abi bu eski uygarlıklarda kurban vermek adeti var. Yani kurban veriyorlardı eski uygarlıklar. Bu güneş tanrısı ve sürekli dili dışarıda yani susamış durumda. O yüzden insanları katledip kanlarını bu tarz taşları içiriyorlarmış zamanında. Mayalılar, Teotihuacanlılar. Bu heykeller tanrı. O dönemin tanrıları. Bunu bildiğin tapınaktan koparıp getirmişler. Bunlar gerçek yani. Looks very scary. Size söylediğim o dönemin güneş tanrısı. Fotoğrafı şöyle yazmışlar zaten. Güneş taşı diye. Sürekli dili dışarıda ve kana susamış durumda. Bu da yağmur tanrısı. Buna dua ediyorlarmış yağmur için. Bak bu da o Kızılderili kafalara taktıkları. Azteklilerin tekerleği icat ettiğini düşünüyorlar ancak doğru değil. Bunu mısır falan dövmek için kullanıyorlar büyük ihtimal. O dönemki şehirleri yani yaşadıkları bölgeler böyle bambudan evler. Şu an bu evleri Güney Asya'da bile görebilirsiniz. Kamboçya'da bu evlerden dolu yani köy kesimlerinde. Like a Chinese style, no? Abi o dönemlerde de bir çeşit futbol varmış bak. Bu delikten geçiriyorlar şu şeyleri. Puan alıyorlar. Böyle baldırlarıyla vuruyorlar topa. Actually, they don't use it. They little bit different. They using the hip. Yeah. They don't using feet. Abi oynadıkları top bu. Bu topla oynayıp şu deliklerin içerisinden geçiriyorlar ve puan alıp kazanıyorlar büyük ihtimalle. Böyle bir uygarlık oyunu futbol. Böyle oynuyorlar abi.
Abi aslında taş devrinde yaşıyorlardı ancak teknolojileri, uygarlıkları çok gelişmişti. O yüzden hep böyle duyuyoruz Mayalıların teknolojisi, Mayalılar işte 2000'de öleceğiz hepimiz falan demişti diye. Böyle söylentiler günümüze kadar geliyor. Bu gördüğünüz tiplere de Meksikalı diyorlar, yani Meksikan. Bu da ikinci uygarlığımız. Bu gördüğünüz şey taş devrinden kalan bir zırh. Bunu üzerine giyiyorlarmış savaşlarda. Hatta kullandıkları alet edevatlar da bunlar. Kesici taşlar böyle elle yontulmuş. Abi aslında Kızılderililere benzeyenler biraz daha Meksikalılar sanırsam. Çünkü o giydikleri şeyler, kuş kafaları falan figürler yansıyor. Bu gördüğünüz Tenochtitlan, yani Meksika şehrinin eski zamanlarda bulunduğu konum. Dediğim gibi etrafı gölmüş. Gölün üzerine inşa etmişler. O yüzden çöküyor binalar. Çok büyük pazar. Bu evlerinde kullandıkları küplerin teknolojisinde adamlar üretmiş ve dokuma da çok gelişmiş. Dokumaya bakar mısın nasıl dokunmuş? Türk halısı gibi. Evet. Abi dördüncüye geçtik. Golfo, Costa del Golfo diye geçiyor. Biraz penisle sıkıntıları var bu abilerin. Böyle Büyük penis, bu da küçük penis. küçük penis. Bak hep böyle heykellerin uçlarına böyle sivri penis koymuşlar. Şunlarınki ufak. Baksana el tutuyor. He hold. Elleri Nasıl? belli bak tutuyor. Masturbation. Büyük ihtimal. Hepsinin var. Şunların da delikleri var. Bu delikler dişi büyük ihtimal. I think they are Woman. woman. Yeah. Oo, they be Uzun together. olanlar erkek, delik olanlar kadın. Bak burada da odundan bir abi var, kü var. Ben de çiftle kafayı bozmuşlar diyecektim de bu biraz surat var, tepeye bakıyor böyle. Come from you see? Yeah. Şurada bir abi var. Kızılderili şeyi gibi, şapkası gibi takılmış böyle. Tabi bunlar hep tanrı. Yapım tarihleri falan yazıyor hep bak. DC milattan önce 900-1521. Milattan sonra mı la acaba? Bunlar şimdi İspanyolca, belki DC farklıdır. Onu yazacağım altına. Ve adamlarda taş sanatı dediğim gibi çok yaygın. Taş tipleri de farklı. Mesela bu biraz daha kristal gibi, mermer taşı gibi bu biraz. Bazısı odundan, bazısı böyle kilden, çamurdan falan bak. Farklı. Bu kil. Çok gelişmiş. Bu da kil. Aksesuar konusunda da aşırı gelişmişler. Şu kulaklarına taktıkları küpelerden, burnuna taktıkları piercinglerden, kolyelere kadar her şey var yani. Günümüzde kullanılanlardan bir farkı yok adamlarda kullandıklarında. Yüzük tarzı şeyler de var hatta, yuvarlak. Burası da Mayalılarınki en büyük medeniyetlerden biri. Bak doğum, mum her şeyi resmetmişler. Tabak, çanak, tabletler, her şey var. O dönem kullanılan maske tiplemeleri, silahları. Bunlarda bir mayalı kafatası ve dişleri. Dişlerine boncuk takıyorlarmış bak. Mavi toplar var, taşlar. Bak tabletler, defter, kitap gibi yazmış adamlar. O zamanda da piramit vardı. Bak en tepede yetkili abi, alta doğru uzanıyor piramidin şeyi. En altta da kast sisteminin son şeyi. Yani kast sistemi değil ama onun gibi düşünebilirsiniz. Abi o kadar gelişmiş ki bak yani şu adamın yaptıklarını bak. Adam kadar kafa yapmışlar herifler taştan. Poz vermişti adam ya. Aynısını veriyorum şu an. Taş kafayla. Wow. Abi bak yazmış adam bilgisi. İngilizcesi milattan önce 1800-1100 arası lower. 3000 yıl önceden bahsediyor. Ne 3000? 4000 yıl önceden bahsediyor. O gerçek olan büyük taşlardan biri. Heykellerin suratları acayip böyle canavar, yaratık bir ifadeleri var yani. Kuru kafa, kırmızı, ilginç yapılar. Abi dünyanın en güzel 5. müze turumuzun da sonuna geldik. Meksika bayrağı sallanıyor. Şimdi ayaküstü size Meksika'nın son durumunu da anlatayım. Bu gördükleriniz eski uygarlıklardı. Meksika'da bulunan, Meksika topraklarında bulunan. Aslında sadece Meksika değil, dediğim gibi Guatemala, El Salvador, Honduras, o bölgeye yayılmış topluluklar buradan hatta Amerika'ya kadar da gidiyordu. Hepsini içeride görebilirsiniz. Orta Amerika'da bulunan uygarlıkların. Ardından İspanya geldi 1521'de hepsini katletti. Hastalıkla olsun, normal öldürmeyle olsun bu uygarlıklar yeryüzünden silindi. Şu an belki kimisinde aynı genetiğe sahiptir, aynı yüz şekline sahiptir bu uygarlıklarla, ancak çoğu karıştı. İspanyollarla karıştı, Amerikalılarla karıştı,
Latinlerle karıştı. Son halini Meksika bu şekilde aldı. Sonra ne oldu? İspanya 1800'lü yıllarda artık işini bitirdi. 300 yıllık sömürgesinin sonunda Meksika'yı terk etti. Tek Meksika değil, Peru, Bolivya hepsini, bütün yani Güney Amerika, Orta Amerika'dan elini ayağını çekti. Ülkesine geri döndü. Tabii 300 yıl içerisinde de alacağını aldı yani. Bütün bu tarihi eserleri, altınları, doğal kaynakları, elmasları, Portekizler aynı şekilde Brezilya'da sömürdüler. Ardından bıraktılar yani çöpünü. 1830-40 yıllarında da Amerika bu sefer göz dikti Meksika'ya. Meksika tabii İspanya'dan bağımsızlığını ilan edince bir böyle yüreklendi, bir Amerika'ya kafa tutma şeyi başladı. Fakat elinde ne bir ordu vardı, ne bir disiplin vardı, ne bir devlet vardı, ne de bir sistem vardı. O sebeple kabile hayatıyla Amerika ile savaşmaya çalıştı. Savaşlar çok fazla yok. Yani 6-7 tane farklı bölgelerde savaşlar var. Mesela eskiden Amerika'nın işte Los Angeles bölgesi, yani Los Angeles şehri, güney tarafında San Antonio falan, o tarz böyle sanlı manlı İspanya şehirleri, İspanya isimli şehirleri hep Meksika'ya aitti. Ancak Amerika bunları almak için yavaş yavaş Meksika topraklarına da akın etmeye başladı. Fakat yolladığı asker sayıları çok cüzi. Yani böyle 2000 kişilik ordu, 5000 kişilik ordu falan 10 yıl içerisinde zaten Meksika'nın yarısını fethediyor. Hatta Meksika şehrine kadar giriyor. Fakat buraları almıyor. Tekrardan yukarı çıkıyor. Aldığı topraklar Los Angeles falan, biraz daha kuzey Meksika. Durum böyle. Son halde sınırları da Amerika çizmiş oluyor. 1850'li yıllarda halloluyor yani iş. Yani bu Amerika-Meksika savaşında ölenlerin sayısı o kadar cüzi ki, yani Güney Asya'ya, Avrupa'ya, Orta Doğu'da olan savaşlara göre çok çok az. Yani Meksikalılar direkt teslim etmiş ülkeyi. Öyle gözüküyor. Yani toplam Amerika ile Meksika arasında geçen savaşta ölü sayısı 25.000'miş. Siviller de dahil. Çok az bir rakam yani, dediğim gibi Güney Asya'ya göre. Mesela Kore Savaşı'nda bile 3 milyon askerin falan öldüğü söyleniyordu. Yani 3 milyon, 5 milyon, rakamlar öyle. Burası da benim ülkede bir şey var. Hanguk 정, Hanguk, Kore 정, bilmem ne. Daha genç. 1968 yılında, 8 Mart 1968 yılında Koreliler buradaymış yani, adamlar dikmiş. Bak bak. O dönem bizim elçiliğimiz bile yoktu sanırsam. Evet. Belki de vardı, 1966'da falan geldi elçilik. Türk Evet. elçiliği Meksika'ya. Başka videoyu Meksika'daki Türklükle başlattım. Fazla bir şey olmadığı için de böyle Meksika uygarlığıyla devam ettirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.